Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz ve hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi, karanfil çiçek, lastik toka yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Lastik tokalarda karanfil çiçek renklerinin istediğiniz tonlarını kullanabilir ve istediğiniz kadar çiçeği büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Video içerisinde yapmanız gereken tüm sayı ve ölçüleri adım adım anlatacağım. Ve lastik tokanın yapılışında 5 kattan oluşan %50 koton, %50 akrilik, orta kalınlıkta ipler kullanacağım arkadaşlar. Bir adet lastik ihtiyacımız olacak. Aynı tonlarda ya da bir ton açık, bir ton koyu olabilir. Tığ numarası olarak ise 2,75 mm ile tokayı yapacağız. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden lastik tokanın yapılışına başlayalım. Tokanın yapılışına yeşil renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Sonraki sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne. Altta yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnenin tepesine sırayla çift, tek ve çift sık iğne yaparak toplam 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu noktada buradaki lastiğe monte edeceğiz ve lastiğin iç kısmına yapmış olduğumuz daireyi bu şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi kaldığımız sık iğne noktasından devam edeceğiz. Ve en son çift yaptığımız için sonraki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne, sonraki sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne ve altta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapalım. Şimdi bu noktayı diğer noktadan kayma dikişi yaparak birleştireceğiz. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden. Bu şekilde iç kısımda monte etmiş olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne yapalım. Ve şimdi sırayla alttaki yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine yan yana sık iğne yaparak devam edeceğiz. Lastiği monte etmeden önce 5 tane sık iğne yaptığımız için buraya 5 tane sık iğne yaptım. Ve lastiği monte ettikten sonra da tek, çift, tek yaptığımız için toplam 4 tane sık iğne yapmıştık. 4 tane daha sık iğne yapacağız. Toplam 9 tane sık iğneyi yaptık. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım.
Şu anda bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine 2 sık iğne, sonraki sık iğnenin tepesine bir sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Bu şekilde çift tek yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine 2 ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeğin tepesine de 2 adet ikili trabzan yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Buradaki sihirli halkayı yaparken yapmış olduğumuz ipi de kesebiliriz. Ve alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir ikili trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz tüm ikili trabzanların tepesine 3 adet ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, ve bu sırada altta yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Daha büyük karanfil yapmak isterseniz bu sırada da alt sırada yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine 3 adet ikili trabzan yapabilirsiniz. Biz şimdi 2 ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Daha küçük karanfil elde etmek isterseniz pembenin birinci sırasında her bir trabzanın tepesine 3 yerine 2 ikili trabzan. Bu sırada da yine 2 ikili trabzan şeklinde devam edebilirsiniz. Pembe rengin ikinci sırasında da sıranın sonuna ulaştık arkadaşlar. Ve pembe renk ile yine trabzan sayılarını artırdığımız için görmüş olduğunuz gibi bu şekilde karanfil görüntüsünü yavaş yavaş kazanmaya başladı. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bu şekilde sıra sonuna kadar altta yaptığımız tüm trabzanların tepesine 3 zincir kayma dikişi, 3 zincir kayma dikişi şeklinde devam edelim.
Son kayma dikişini yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi keselim. Ve burada gizli birleştirme yaparak arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapacağız. Ve bu kesmiş olduğumuz ipi buradaki kırmızı trabzanların ve yeşil yapmış olduğumuz ikili trabzan ilmekleri arasından gizleyerek bu noktaya kadar ilerletelim arkadaşlar. Şimdi bunu iç kısımdan yeşil trabzanın ön yüzüne gelecek şekilde tekrar iğneyi çıkartalım ve yeşil trabzanların her bir ilmeğinden zikzaklar yaparak burada büzme işlemi yapacağız. Ve zikzaklara başlamış olduğumuz noktaya kadar geldik. Şimdi buradaki ipi sıkıştıralım. Bu ipi tekrar pembe desen arasından geçirerek gizli birleştirme yaparak düğüm yapalım ve tekrar ipleri gizleyelim. Evet, lastiği monte etmiş olduğumuz yer ve büzme işleminden sonra tam olarak karanfil görüntüsünü bu şekilde vermiş olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.